Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Bloomberg Analitik'in Türkiye ile ilgili yapmış olduğu analizi değerlendireceğiz. Bu analiz üzerinde ayrıca doların kuvvetlenecek olduğunu belirten Bloomberg bu analizini neye göre yaptığını bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımıza üye olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza üye olmaya bekliyoruz. Evet sevgili dostlarım, Bloomberg'in yapmış olduğu analize göre dolar kuvvetlenecek ve bu doların kuvvetlenmesiyle birlikte dünyada iki tane en kırılgan gelişmiş ülke olarak gösterilebilecek analizin içerisinde biri Arjantin olmak üzere, Arjantin'in arkasından da Türkiye en kırılgan gelişmekte olan ülke ve dolar artışından, ABD'nin yapacağı faiz artışlarından en fazla zarar görecek ülke Türkiye olarak Bloomberg Analitik Economics tarafından rapora alındı. Özellikle ABD'de Fed'in enflasyona karşı faizleri arttırması doların kuvvetlenmesiyle beraber bu yıl diyor gelişen piyasaları zor durumda bırakacak. Bloomberg Economics'in Türkiye Fed'in faiz arttırımlarına karşı da Arjantin'in ardından en kırılgan ikinci gelişmekte olan ülke olarak gösterilmiş. Bloomberg Economics'in çalışmasına göre Arjantin Fed'in faiz arttırımlarına karşı en kırılgan ülke konumunda bulunurken Türkiye'de Arjantin'in ardından ikinci en kritik ülke konumu olarak bu raporda yer almış arkadaşlar. Arjantin ve Türkiye'nin ardından ise en fazla risk altında bulunan diğer ülkeleri ise Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya olarak değerlendirilmiş. Ayrıca Rusya, Suudi Arabistan gibi enerji ihracında, ekonomide önemli bir yere sahip olduğu ülkeler arasında ise en az Fed'in faiz arttırımından zarar görecek ülkeler statüsüne de Rusya ve Suudi Arabistan enerji gelirlerinden dolayı yerleştirilmiş arkadaşlar. Doların yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlanan emtialardan elde edilen gelirleri de arttırarak bu ülkelerin doların kuvvetlenmesinden daha az etkilenmesi anlamına geldiğini vurgulamışlar. Brezilya'nın özellikle halihazırda ekonomik resesyona sürüklendiğini ve buna ek olarak da mali ve siyasi geriliminin de Brezilya'da artmış olmasından kaynaklı olarak Bloomberg Economics, Türkiye'de reel sektörün döviz cinsinden borcunun yüksek seviyelerde olduğunu belirterek ülkenin Brezilya'dan da daha endişe verici bir durumda olduğunu vurgulamış. Yani reel sektörün borçlarına değinmiş arkadaşlar. Burada çok fazla bir miktarda reel sektör borcu bulunduğunu. Fakat bizler geçenlerde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalardan da reel sektörün e, dövizlerini döviz korumalı mevduat hesabına yatırmaları durumunda e, vergiden muaf olacakları yönünde açıklamaları vardı ve buradan reel sektörün yatıracağı paradan da bir 10 milyar ve 20 milyar dolayında bir kazanç beklentisi bulunmaktaydı. Fakat Bloomberg'in yaptığı analizde de reel sektörün oldukça fazla miktarda arkadaşlar döviz borcu olduğu ve bu yüzden de Türkiye'nin en kırılgan ülkeler arasında gösterildiğini burada Bloomberg Analitik belirtmiş. Ayrıca TL'deki %44'e varan değer kaybının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde de sık sık değişikliğe gidilmesi, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla ilgili cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle de TL'de geçen yıl %44'lere varan bir değer kaybından söz edilmiş. 2022 yılı içerisinde hükümetin politikalarına bakacak olursak gene Sayın Nebati'nin son zamanlarda yapmış olduğu açıklamalarda da faiz artışlarına kesinlikle gidilmeyeceği yönünde ve bununla ilgili fikirleri olanın kesinlikle yanıma gelmesin dediğini de
biliyoruz. Yani biz politika faizini şu an için %14 seviyelerinde bıraktık. Bunun altına daha inişler olabilir mi? Bunu gerçi ilerleyen günlerde göreceğiz. Ocak, Şubat, Mart aylarında bir dinlenme sürecini yaşayacağını Sayın Nebati belirtti. Ayrıca Sayın Nebati'nin beklentilerine göre bu yılki enflasyon 2022 yılı içerisinde %40-45 seviyelerinde olacak ve burada bir pik yapıp buradan enflasyonun geri döneceği şeklinde açıklamaları da vardı. Bloomberg Analitik bunlara da değinmiş. Ayrıca cari fazla buna değinmiş. Hükümetin cari fazla verme beklentisi içerisinde olduğuna değinmiş. Enflasyon beklentilerine gelince az önce anlattığım gibi Sayın Nebati'nin %50'ye ulaşmasını beklediğini ve bu enflasyon sürecinin de %30'un altında mümkün olduğunu belirttiğini, Nebati'ye göre de enflasyon 2023 seçimlerinde ise tek haneli rakamlara düşeceğini belirtmiş arkadaşlar Bloomberg Analitik yaptığı analizde. Piyasa beklentilerine de değinilmiş bu analizde. Evet, piyasa beklentileri diyor enflasyonda olası bir düşüşün ancak yılın ikinci yarısında yaşanabileceği, ondan önce ise enflasyonda %40 ve 60 bandında bir seyir olacaktır şeklinde açıklamalarda da bulunmuş. Fed'in faiz arttırması durumunda ise arkadaşlar böyle bir Fed'in faiz arttırma yönüne gitmesi durumunda ise doların dünya genelinde artışa gideceği ve kuvvetleneceği yönünde uyarıları var ve gelişmekte olan ülkelerin ise hazırlıksız yakalanan gelişmekte olan ülkeler ise kırılganlıklarının daha da fazla artacağı ve bunların sonucunda da arkadaşlar bu ülkelerde maalesef ki doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasının beraberinde getirilebileceği risklere de değinilmiş. Evet, Bloomberg Analitik iç açıcı olmayan analizlerde bulunmuş arkadaşlar. Bizler şu an için dolar TL kurunda yatay seyrin devam ettiğini, bugün itibariyle devam ettiğini, bugün de gene 25.01.2022 Ocak ayında burada bizlerin takip ettiği bir alan ve sıkışmanın bu alan içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Burada yukarıda 13.90, aşağıda ise bizler için önemli kritik seviyede 12.70 seviyesi. 12.70 üzerinde kalındıkça dolar TL kurunda herhangi bir sıkıntı gözükmemekte. Yatırımcıların özellikle 12.70 seviyesine dikkat etmeleri, bu seviyenin Sayın Nebati'nin açıkladığı gibi bu dolar bozdurumlarına gidilme durumu olur ise bu seviyenin aşağı yönlü kırılabileceği unutulmamalı arkadaşlar. Fakat bu seviye kırılmadığı sürece gene de panik olma duygularınızı kontrol altında tutmanızda fayda var. Çünkü bu seviye kırılmadığı müddetçe yukarıdaki 14.05 seviyesi de oldukça önemli bir direnç. Aşağıda da 12.70 destek bölgesi. Bu iki alan dolar TL kurunda özellikle Türkiye ekonomisinde yönü belirleyecek alan. 12.70 altına bu dolar kuru çekilemediği müddetçe bizler teknik analiz olarak dolarda bir aşağı yönlü, maalesef ki yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bir düşüş beklemiyoruz. Benim ilerleyen dönemlerde Fed'in bu faiz arttırımları söylemlerinde 25 ve 26 Ocak iki önemli gün var önümüzde. Burada faiz arttırımlarında şahin bir tutum ve yakın zamanda bir faiz arttırım haberi vermesi dolar TL kurunda 14.05'i yukarı yönlü kıracağı yönünde düşüncelerim mevcut arkadaşlar. Ve burada ilk etapta dolar TL kurunda bir 15-16 bandına doğru yukarı yönlü hareketler görebiliriz. 12.70 kırılabilir mi? Evet, 12.70 kırılabilir. Böyle bir olasılığımız da var. O yüzden bu tür yatay hareketli dönemlerde
alt destek 12.70, üst dirençte 14.05 bantları. Asıl yönü belirleyecek olan bu bant aralıkları olacak arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde bu yapılan açıklamalar ve bu dolar satımları ile birlikte 12.70 altına dolar TL kuru çekilebilecek mi? Bunu da hep beraber sizlerle birlikte izleyeceğiz. Sizlerin de burada yapması gereken en önemli stratejik hamle bana göre de arkadaşlar 12.70 seviyesi olmalı. Yani 12.70 seviyesi altına inilmedikçe henüz bir aşağı yönlü sert bir düşüş beklentisi içerisine girilmemesi, yukarıda da 14.05 seviyesi yukarıya yönlü kırılmadığı müddetçe de yukarı yönlü bir hareket beklentisi içerisine girilmemesi, stratejik davranılması en uygun olacaktır diye düşünmekteyim. Fed'i bekleyelim. 25'i 26'sı şurada önümüzde bir günlük bir süre var. Bugün 25'i, yarın 26'sı. Powell'ın konuşmaları gene önemli olacaktır. Fakat ABD'deki enflasyonist süreci de göz önünde bulundurursak Fed'in faiz arttırımlarına bir an önce başlaması yönündeki açıklamalar da bulunacağı da oldukça önemli. Ayrıca altın tarafına baktığımız zaman özellikle ons tarafı dünya genelinde etkilenen bir enstrüman. O yüzden borsalara baktığımız zaman Avrupa borsaları, Amerika borsaları ve Türkiye borsalarına baktığımız zaman borsalardaki düşüş altın tarafında da bir düşüşe sebebiyet vermesi lazım. Fakat dünya üzerinde dengeler bozuldu arkadaşlar. Bu dengelerin bozulması özellikle enflasyonist baskının oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da altında da yükseliş devam edebilir. Bakın aslında bu bir ters realitedir ama bu gibi durumlarda yani bir kararsızlık göstergesidir. Bu borsaların düşmesi ve altının buna tepki vermemesi. O yüzden gram altın ve gram gümüş tarafında olan arkadaşlar hızlı yükselişlerle de 2022 yılı içerisinde karşılaşacaklardır diye düşünmekteyim. Bu öngörümü de devam ettirmekteyim arkadaşlar. Dikkatli olunması gereken bir hafta. Volatilitenin oldukça yüksek olacağı bir hafta. Özellikle ayın 26'sı volatilitenin çok fazla yüksek olacağı bir hafta. Dolar endeksini yakından takip edeceğiz. 45.80 üzerinde kaldıkça burası da gene kuvvetli arkadaşlar. Pardon 94.80 üzerinde kaldıkça dolar endeksi de kuvvetli. Gümüş tarafında 24 ve üzeri mutlaka 24.70 direnci yukarı yönlü kırılacaktır ons tarafında ve buranın kırılmasıyla birlikte ilerleyen günlerde 28 dolar seviyesine doğru giden bir gümüş ons ve 1880 dolarlar seviyesine doğru giden bir altın ons da bizi bekleyecektir diye düşünmekteyim. Evet, bugünkü analizimizde Bloomberg'in yapmış olduğu açıklamalara değindik. Türkiye ekonomisiyle ilgili haberlerine değindik arkadaşlar. Bu videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmazsanız bizi memnun edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.